İspanya'nın manşetinde Arda Güler var. 100 milyon euroluk oyuncu diye bahsediyorlar. Ve taraftarların yorumlarını sizler için derledim. Defensa Central gazetesi Arda Güler hakkında ne söyledi? AS gazetesinden Thomas Ronchero'nun Arda Güler yazısı. Arsenal Kenan Yıldız transferi için bastırıyor. Juventus'un haber siteleri bu transferi nasıl yorumluyor? Real Madrid'den haberler, Arda Güler'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Haberleri derledim, İspanya basınına göz attık ve taraftarların yorumları da var. Arda Güler hakkında çok güzel konuşmalar var. Yabancı yayıncılar Arda Güler hakkında neler söylüyorlar? Gerçekten çok güzel bir video olacak. Like'ınızı atın, arkanıza yaslanın ve keyifle dinleyin. Bu arada abone olursanız sevinirim çünkü abone olmak ücretsiz. Evet, güne de Arda Güler'imizin o güzel fotoğraflarıyla başlayalım. Arda Güler 15 numaralı formasıyla devam ediyor. İşte buradalar, bu oyuncular kampa katıldı ve Mbappe kampta şov yaptı. Röveşata golü attı arkadaşlar bir tane Mbappe. Diğer oyuncular bakalım neler yapacak. Marca gazetesinin kapağı sadece Jude Bellingham kaldı. Evet arkadaşlar, Bellingham da bugün katılıyor. Cucurella gün bir yazmış. Cucurella gerçekten çok sağlam bir oyuncu arkadaşlar. Real Madrid bu oyuncuyu aldığı için bence çok şanslı. Doğrulandı, Endrick Real Madrid'de devam edecek. Mourinho ve oyuncu kararda tamamen hemfikir. O hiçbir yere gitmiyor. Fabrizio Romano'da haberi girmiş. Mourinho, Endrick'in bu sezon Real Madrid için önemli bir oyuncu olabileceğine inanıyormuş. Teknik direktör kulübe kiralık transferlerle ilgili tüm görüşmeleri sonlandırmasını söyledi. Perez de bu karardan yana. Çünkü oyuncuyu gerçekten çok seviyormuş Perez. Endrick kendisi de kararı kabul etti ve meydan okumaya hazır hissediyor. Kime meydan okuyor? Diamande'ye, Vinicius Junior'a ve Mbappe'ye. Bakalım hangisini yenecek? Bu da AS gazetesinin haberiydi. Son dakika Ferland Mendy kalacak. Oyuncu da ayrılma niyeti yok. Mourinho'ya kendini toparlayıp kanıtlamak istiyormuş ama oyuncu sürekli sakatlanıyor. Bellingham da dediğimiz gibi arkadaşlar bugün antrenmanlara dönüyor. Zabıtamız geliyor, bakalım neler olacak Zabıta Bellingham. Yan Diomande ilk idmanda Cucurella'yı pazara göndermiş arkadaşlar. Bir sağa yatırıyor, bir sola yatırıyor. Çok da güzel bir gol atmış. Ve bizimki geldi işte. Kral, maestro, orkestra şefi. Gerçekten bambaşka bir sezon geliyor arkadaşlar. Ya Arda öyle bir top oynuyor ki sanki Bellingham'ı bile ekarte etmek istiyor. Ama Bellingham'la birlikte oynamaları da gerekiyor. Valverde'yi Vitinha ile takas eder miydiniz? Real Madrid orta sahada yaratıcılığa ihtiyaç duyarken Paris Saint-Germain zaten Neves ve Fabian Ruiz'e sahip ve başka bir orta saha oyuncusu da ekleyebilir. Diomande de gelince Valverde'nin ilk 11'deki yeri baskı altına girebilir. Peki neden Vitinha olmasın diyorlar. Vitinha Valverde takası yapar mıydınız? Yorumlar kısmına bir yazın bakalım. Evet, Cristiano Ronaldo'ya yapılan haksızlık arkadaşlar, bir okuyalım hemen, çok önemli. Ronaldo Real Madrid'deki son sözleşmesinde yılda net 22 milyon euro kazandı. Ronaldo 30 milyon euro talep etti ancak Perez 25 milyon euroyu aşmayı reddetti ve Ronaldo sonunda ayrıldı. Vinicius Junior 25 milyon euro kazanıyordu ve şimdi kulüpten ayrılmakla tehdit ettikten sonra 31 milyon euroluk bir anlaşma imzaladı. Mbappe 30 milyon euro alıyor. Yani bu takımın en çok kazananı ben olacağım dedi Vini. Ve Arsenal'i de bu şekilde kullandı bu parayı alabilmek için. Perez, Real Madrid tarihinin en büyük oyuncusunu reddetti, yani Ronaldo'yu. Ama Vinicius Junior için istisna yaptı. Kulübün efsanesi için ilginç bir muamele. Perez'i seviyoruz ediyoruz arkadaşlar. Şöyle şeylerde gerçekten bazen garip davranıyor. Yabancı yayıncılar arkadaşlar, Güler bu seviyede oynarken Bellingham'ın bu Real Madrid takımında ilk 11'de başlaması imkansız diyor arkadaşlar. Yabancılar da bu şekilde konuşuyor. Ferencvaros maçı sonrası Arda'yı övmüşler. Real Madrid taraftarı Arda Güler'in Mourinho'nun en önemli oyuncusu olduğunu söylüyor. Bellingham 10 numaralı pozisyonda onunla rekabet etmek zorunda kalacak arkadaşlar. Bellingham'ın direkt 10 numara pozisyonda oynayacağını düşünmüyorlar. Çünkü Arda burada oynamak istediğini gösteriyor. La Liga'da Arda Güler'imizi paylaşıyor. Türk bayrağımız orada ve yanında da elmas. Bunu para versen yaptıramazsın bu reklamı arkadaşlar. Gerçekten o da bu paylaşımları hak ediyor. Ve gelelim İspanya'nın manşetine. Bütün önemli gazetelerdeki Arda Güler haberlerini okuyacağız ve taraftarların yorumlarını da okuyacağım sizler için. Defensa Central gazetesiyle başlayalım. Jose Padilla gazeteci, Arda Güler artık Real Madrid'in 12. veya 13. oyuncusu olmayacak. Mourinho ile birlikte özellikle önemli maçlarda çok daha belirgin bir role sahip olacak diyor. Defensa Central direkt Real Madrid'in haber sitesi arkadaşlar. Bu gazetenin müdür yardımcısı ve Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarını takip eden muhabiri Jose Padilla, Türk oyuncu Arda Güler'in kulüple geçireceği 4. sezonunda bir adım daha ileri gideceğinden eminmiş. Biz de eminiz.
Gazeteci, futbolcunun Ferencvaros'a karşı oynanan hazırlık maçındaki performansından çok memnun kaldı ve onu sezonun en önemli maçlarında ilk 11'de oynatacak kadar ileri gitti. 12 veya 13 numarada oynarsa en iyi maçlarda onu ilk 11'den çıkarmak zor olacak diye yazdı. Jose Mourinho'nun sadece Arda Güler'den değil, kadrodaki birçok oyuncudan en iyi performansı alacağına da inanıyor. Bundan hiç şüphesi yok ve eğer haklıysa bu Real Madrid için mükemmel bir haber olur. Portekizli teknik direktör hala gelişme potansiyeli olan birçok oyuncudan en iyi performansı alma zorluğuyla karşı karşıya. Arda Güler'e güvenin. Real Madrid yönetimi Arda Güler'e son derece güveniyor. Onu, yeteneği zaten ortaya çıkmış ancak daha kat etmesi gereken uzun bir yol olan bir oyuncu olarak görüyorlar. Geçen sezon bir adım ileriye gittiğini ancak hala gelişme potansiyeli olduğunu düşünüyorlar. Gelişme potansiyeli de arkadaşlar iyi bir şey. Arda Güler çok iyi bir futbolcu, daha da iyisi olacak demek aslında. Yani neler olacağını göreceğiz. O ise resmi maçların başlamasını dört gözle bekliyor ve buna inanıyor. Bunun onun büyük yılı olabileceğine emin. Mourinho ve ekibi antrenmanlarda bunu hak ettiğine inandıkları için ona fırsatlar verecekler. Portekizli teknik direktör Türk milli oyuncunun hazırlık haftalarındaki performansından memnunmuş. Şimdi Arda Güler'in aldığı oyun süresini en iyi şekilde değerlendirip rekabetin oldukça çetin geçeceği ilk 11'de yerini sağlamlaştırmaya çalışması gerekiyor. Sezon uzun. Eski Fenerbahçe oyuncusu potansiyelinin tamamına ulaştığı pozisyonda Bellingham gibi izlenmesi gereken başka oyuncular da olduğu kesinlikle doğru. İngiliz oyuncu muhteşem bir Dünya Kupası geçirdi. Bizim de şanssızlığımız, Arda'nın da şanssızlığı Dünya Kupası'ndan erken elenmemiz oldu. Ve birçok Real Madrid taraftarı 2023-24 sezonunda sergilediği belirleyici ve etkili formuna yeniden kavuşmasını umuyor Bellingham'la ilgili. Ancak Arda Güler ve yakın çevresi sezonun uzun olduğunu ve herkes için fırsatlar olacağını anlamalıdır. Mourinho kadrosundaki tüm oyuncuları motive etmeyi hedefliyor ve bunun sağlam ve rekabetçi bir takım kurmanın en iyi yolu olduğuna inanıyor. Arkadaşlar burada yine Arda Güler'e işte hazırlıklı olsun, yedek kalabilire getirmişler de öyle bir şey yok abi. Yedek bırakacaksanız gönderin bu çocuğu. Yine söylüyorum. Geçtik AS gazetesine. Arda Güler 100 milyonun üzerinde değere sahip bir futbolcu. Arda Güler! Bunu diyen Thomas Ronchero. Genç Türk yeteneğin durumu dikkat çekici. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen Real Madrid taraftarları onu tecrübeli bir orta saha oyuncusu olarak görüyor. Real Madrid taraftarları. Kulüple 4. sezonuna başlamak üzere ve biz onu şimdiden ailenin bir parçası olarak kabul ediyoruz. Sonunda sahada işte buradayım diyebilecek otoriteye ve deneyime sahip. Yeni başlayan bu hazırlık kampında o ve genç akademi oyuncuları en canlandırıcı unsurlar. Mourinho sayesinde sürekli topu isteyen ve gol öncesi son pası vermek için orta sahanın kalbine veya hücum orta sahasına eşit derecede girebilen komple bir orta saha oyuncusu haline geldi. Koskoca AS gazetesi neler yazıyor bakın. Bu yüzden benim için büyük Bellingham geri döndüğünde onun ilk 11'de başlaması konusunda hiçbir tartışma yok diyor. Bu kalibrede bir yeteneğin İngiliz oyuncuyla uyumlu olması gerekiyor. Çünkü ikisi de muazzam yeteneklere sahip olağanüstü futbolcular ve sınırsız bir ortaklık kurmaları şart. Evet, birlikte oynamaları gerekiyor diyorum ben de. Arda Güler'in zaten 100 milyonun üzerinde bir değere sahip olduğunu ve Avrupa'daki bütün büyük kulüplerin onu kadrolarında görmek için mücadele edeceğini de unutmayalım. Paris Saint-Germain haberleri vardı biliyorsunuz, çıkan haberler. Bu tatillerde Münih'teki Allianz Arena'da Bayern'e karşı oynadığı muhteşem maçı birkaç kez izledim ve Bernabeu'da ne kadar değerli bir oyuncuya sahip olduğumuzu anladım diyor. Günaydın, günaydın. Bu arada size de günaydın. Buna göre tek tartışma konusu takımın dengesini sağlamak için orta sahanın kalbinde Tchouaméni'nin partneri kim olacak? Mourinho'nun görevi de bu zaten, hatta Valverde'nin dokunulmaz olarak. Yanı sıra Bellingham, Bernardo Silva ve Diomande'nin de sahne ışıklarını paylaştığı bir oyun kurucular takımı kurmaya bile cesaret ederim. Doğrusu elbette Rodri'nin gelmesini isterdim ama kitle imha silahı olabilecek bir hücum kadromuz olduğunu anlamaya başlıyorum. Ve gelelim Marca gazetesinin haberine. Ferencvaros maçından sonra yapılan bir haberdi. Arda Güler Rodri rolünü başarıyla canlandırdı ve bunu çok iyi yaptı. Ya bu haberi biraz başlığını saçma buluyorum, içeriği güzel ve yorumları da okuyacağız. Zaten yorumlarda başlığı saçma bulmuşlar.
Çünkü Rodri defansif bir orta saha oyuncusu, Arda ofansif bir orta saha oyuncusu ve Ferencvaros maçında da ofansif oynadı zaten. Mourinho'nun hala bazı şeyleri çözmeye çalıştığından şüpheleniyorum. Bu da Real Madrid'in başında geçirdiği kısa süre ve tam kadroyla geçirdiği daha kısa süre göz önüne alındığında bir dereceye kadar anlaşılabilir. Şüphelerinden biri de Arda Güler. Ferencvaros maçının tamamında oynadı. Ancak farklı rollerde neredeyse test ediliyormuş gibi. İlk yarıda Türk oyuncu esasen Rodri'nin oyun kurucusu olarak görev yaptı. Ve önünde çok fazla hücum gücü olmamasına rağmen iyi iş çıkardı. Zaten tecrübesiz olan Endrick her zamanki yeteneğine rağmen yarım saate kadar kaleye isabetli bir şut çekemedi. Arda Güler'in o Endrick'e attığı efsane pas globale bile düşmüştü. Devre arasından sonra da ileriye sağ kanatta oynadı. Bundan memnun olduğunu sanmıyorum ancak 90. dakikada her zamanki hızından çok daha uzak. Sadece 5 antrenman yaptığı düşünüldüğünde anlaşılabilir. Vinicius'a bir ara pası verdi ve Vinicius 3-1'lik skoru yakalamaya bile yaklaşamadı. Arkadaşlar o pas bile 150 milyon eurodur. Vini'ye attığı pas. Arda Güler de bu değişiklik neden yapıldı? Basit cevap. Çünkü Bernardo Silva oyuna girdi ve Silva çok maç oynayacak ve oynadığında orkestrayı yönetecek, orta sahada hareket edecek. Neyse zaman gösterecek bakalım. Mourinho, Arda Güler, Bernardo Silva ve Bellingham'ı nasıl birbirini tamamlayacak şekilde yönlendirecek. Bu karmaşık bir görev ta ki işlerinden biri kendini feda edip prensipte ve mantıken Diomande için ayrılmış gibi görünen sağ kanatta oynamayı kabul edene kadar. Onun bu kadar pahalıya mal olmasının bir nedeni var. Real Madrid ilk yarıda savunmada daha iyi görünüyordu. İlginç bir şekilde bundan sonra sadece Dumfries'in ilk 11'de yer alması muhtemel olsa da yine de ikinci yarıda sadece bir gol attılar. Evet, bu şekilde yazılmış arkadaşlar haber. Şöyle de bir de yorumlara da bakalım. Ve böyle de bir haber vardı, bunu okumuştuk. Madrid takımı Arda Güler'den vazgeçemez yazmışlardı. İlk yorum sizde gözükmeyebilir, sonrası gözükür herhalde. İstediğini yapabiliyor. Muhteşem bir oyuncu. Sahada her yere gidip tüm takım arkadaşlarına yardım etti. Takımın diğer egoist oyuncularının tam tersiydi. Arda Güler hakkında bunu söylüyor Yonito. Diğer yorumlara da bakıyoruz. Arda Güler takımın ihtiyaç duyduğu Kroos olabileceğini gösterdi ve Modric olabileceğini de şimdiden kanıtladı. Eksik olan tek şey bu kritik pozisyonda ona en uygun teknik direktörü bulmak. Yeteneği istediği her şey olmasını sağlıyor. Vinicius'un sınırlı antrenman yaptığı doğru. Ancak dün pres konusundaki niyetini de gösterdi. Arda oyun kurucu olarak oynayabiliyor. Ancak onu gerçekten değerli ve eşsiz kılan şey bu değil. Onu bu kadar değerli kılan şey kaleye doğru koşu yapan oyunculara mükemmel asistler yapma veya asistlerden hemen önce gelen pasları verme yeteneğidir. Çok doğru. Bunu son 2 sezonda defalarca gösterdi. Tartışılacak ne kaldığını anlamıyorum. Ondan tek bir sezonda Mbappe'ye 50 asist yapmasını veya tek bir maçta Bayern kalecisine karşı 5 serbest vuruş golü atmasını mı bekliyorlar? Çok güzel söylemiş. Forvetlere asist yapma veya asistle sonuçlanan pas verme konusunda Arda Güler'den daha iyi bir oyuncu dünyada yok. Ve bu durum önümüzdeki 12 yıl boyunca da böyle devam edecek. Oyuncuyu kaçırmayalım diyorlar. Evet, Marca gazetesindeki haber ve yorumlarda bu şekildeydi dostlar. Resmi olarak Arda Güler bu sezon 15 numaralı formasıyla devam edecek. Ferencvaroslu oyuncuların hepsi Instagram hesaplarında Arda Güler'i paylaşmışlar. Hatta Ferencvaros takımı da Arda Güler'i paylaşmış. Teşekkür ederiz onlara buradan. Mourinho bugün rapor veren oyuncularla konuşuyor arkadaşlar. Dikkatimi çeken bir şey vardı. Bunu canlı yayında da söyledik dün. Arkadaşlar abone olup bildirim zilini açmazsanız canlı yayına gelemezsiniz. Çünkü bildirimi düşmeyebilir. Abone olmak ücretsiz dediğim gibi, lütfen abone olursanız seviniriz. Kanalımızın da yükselmesini istiyoruz arkadaşlar. Çok bir şey istemiyoruz. Ücretli bir şey değil sonuç olarak. Ve burada ne demiştim? Mbappe'nin Mourinho'ya kitlenişi arkadaşlar. Vallahi bu tehlike çanları, ben söyleyeyim size. Juventus Arsenal'den Kenan Yıldız için 100 milyon euroya kadar gelecek olan tüm teklifleri reddedecek. Corriere dello Sport'un haberi diyorlar. Bakalım Kenan Yıldız ne yapacak? Kenan Yıldız Juventus yönetimine Arsenal'e transfer olmak istediğini iletecek diyorlar. Türk Yıldız kariyerinde yeni bir rekabete adım atmak isterken Arsenal'e transfer olmaya sıcak bakıyor. Juventus ise 21 yaşındaki oyuncunun bonservisini 140 milyon euro olarak belirlemiş durumda. Söylenti diye düşünüyorum çünkü Kenan Yıldız ayrılmak istemiyor yani, garip bir şekilde.
Kenan Yıldız, Arsenal'in büyük bir ilgiyle takip ettiği bir oyuncu. Juventus'u satılık olarak görmüyor. Arsenal'e zaten bunu bildirdi. Kaynaklarımız Juventus'un pozisyonunu yeniden düşünmesini sağlayabilecek bir ücret olduğuna inanıyor. Yani daha yüksek bir teklifle gidersek belki reddedemezler diyor. Arsenal, Kenan Yıldız için Ağustos ve Haziran aylarında 2 kez girişim yaptı. Ancak İtalya ekibi oyuncuyu hiçbir şekilde satmak istemiyor. Kenan Yıldız Juventus'un dokunulmaz oyuncusu diyorlar. Bu haber Tutto Juve'nin haberiydi arkadaşlar. Hemen haber sitesine gittik baktık. Yıldız'a dokunulmaz. Juventus Arsenal'e bir kez daha hayır dedi ve geleceğini Kenan'ın etrafında kuruyor. Hiçbir şey de kurmuyorsunuz. Adam akıllı oyuncular bile almıyorsunuz. Yani bizim çocuğu da orada yiyorsunuz ya Juventus. Arsenal yeniden ayağa kalktı. Juventus'un cevabı ise aynı kaldı. Juventus Kenan Yıldız hakkındaki tutumunu değiştirmedi. 10 numaralı oyuncu satılmaz olarak görülüyor. Arsenal Türk yeteneğe büyük ilgi göstermeye devam ediyor ve son saatlerde adı tekrar Arsenal'in transfer listesinde yer alıyor. Ancak Torino herhangi bir girişimde bulunmadı. Londra kulübünün Yıldız için ilk hamlesi bu değil. Arsenal Haziran ayında da bir soruşturma yürütmüş ve çok net bir yanıt almıştı. Oyuncu piyasada değildi. Juventus ayrıca özellikle yüksek profilli tekliflere karşı da bir duvar örmüştü. İngilizlerin ilgisi yeniden arttı ancak özünde bir değişiklik olmamış gibi görünüyor. Juventus için Yıldız transfer piyasasını finanse etmek için kullanılan bir oyuncu değil. Aksine yeni takımı kurmak için etrafında şekillendirilecek bir oyuncu. Kenan 21 yaşında 10 numaralı formayı giyiyor ve hala büyük bir gelişme potansiyeline sahip. Juventus eski ihtişamına geri dönmek istiyor ve bunu başarmak için en yetenekli oyuncularını elinde tutmalı. Bu nedenle Arsenal'in teklifini reddetmesi basit bir transfer kararından çok daha fazlası diyorlar. Vallahi salmıyorlar arkadaşlar. Bizim çocuğu salmıyor Juventus. Evet, 2026 Dünya Kupası öncesinde ABD'ye girişi yasaklanan Somali hakemi Omar Artan çarşamba günü Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa maçını yönetmeye hazırlanıyor arkadaşlar. Ödül olarak bunu vermişler destek olmak amacıyla sanırım. Bunu da hak etti bence. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Canlı yayın yaptığım günler arkadaşlar haber bulmak çok zor oluyor. Gerçekten bu haberleri, aynı haberleri sunmamaya çalışıyorum. Canlı yayından sonra direkt videoya geçtiğim için arkadaşlar bunlar da bir emek. Emeklerimizin karşılığı da tabii ki de like attıktan sonra hype haklarınızı lütfen kullanın bizlere. Abone olup bildirim zilini açarsan canlı yayınlara da gelirsin. Çarşamba günü Real Madrid'in Deportivo ile hazırlık maçını izleyeceğiz. Daha fazla destek olmak istersen katıl satın alabilirsin. Süper teşekkür de gönderebilirsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.